Şimdi. Bir dakika bekle. Bir şey söyleyeceğim. Sen videoyu kapatmadan önce sana bu videoda söyleyeceğim şeyin hayatında en az 3 günü düşünerek geçirmene sebebiyet vereceğini söyle. Sen biraz daha bekler miydin? Umarım beklersin. İyisi sohbetlere hoş geldin. Önce bugün ne hakkında konuşacağız onu söyleyeyim. Bugün sana bir film önereceğim. Ama öyle basit bir film değil. Gerçekten izledikten sonra bir süre derin derin seni düşündürecek ve bir parça izi kalacak bir film. Yani böyle aradan günler geçtikten sonra bile tekrar tekrar oraya dönüp düşünüp sonra birkaç gün sonra sana onu hatırlatacak başka bir yer olduğunda yeniden düşünmeni sağlayacak bir film. Her insanın taşıdığı ruh üzerine bir yorum diyelim. Size bu filmi önermeye geldim. Umarım videomu beğenirsiniz. Neden bu konuyu seçtiğimden birazcık bahsetmek istiyorum. Sıkılmazsan lütfen sıkılma. Çok az çok küçük söyleyeceğim. Söylemek istiyorum çünkü biraz sohbet edelim istiyorum. Şimdi fark etmişsindir ki ben yeni bir YouTuber'ım. Aranıza yeni katıldım. Destekleyenler oldu, izleyenler oldu. Bazı videolarım beklediğimden fazla izlendi, bazıları pek izlenmedi. Ben de kanalımın analizlerine bakıp sizin için güzel bir içerik üretmeye çalışıyorum. Burada bir şey fark ettim ki benim videolarım Türkiye'den daha fazla yurt dışından izleniyor. Böyle olunca ben de dedim ki içeriklerimi herkese hitap edecek şekilde yapmaya çalışayım bundan sonra. Ben İngilizce videoda yaparım sonra bilmiyorum. Yani eğer isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. İçeriklerimi herkese hitap edecek şekilde yapmak istiyorum. Yani evrensel olsun. Dünyadaki herkesin açıp bulabileceğim şeyler olsun istiyorum ve buna çabalayacağım. Bu sebeple film iyi bir giriş noktası olur diye düşünüyorum. Çünkü herkes filmi bugünün dünyasında internet üzerinden bulup izleyebilir. Ve bu sebeple size bugün film önereceğim. Tamam fazla uzatmadan filmimize geçelim. Filmimiz I Origins. Şimdi siz bu videoyu buraya kadar izlediyseniz size bir ödev veriyorum. Yorumlarda film hakkında ne hissettiğinizi bana yazın. Ben de burada yalnız başıma konuşmadığımı bileyim. Eğer izlemediyseniz izledikten sonra bir yorum bırakıp beğenirseniz, beğendiğinizi söylerseniz ben de videomun faydalı olduğunu görür, sevinirim. Yani burada yalnız başıma kamerayla konuşmak biraz sıkıcı oluyor. İsterseniz topluluk sekmesinden ya da videonun yorumlar sekmesinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Ben de çok mutlu olurum. Belki Instagram hesabımı da takip edebilirsiniz. Neyse, I Origins filmini seçtim size anlatmak için. Neden? Şimdi fazla spoiler vermeden, fazla da sivrilmeden birazcık filmden bahsetmek istiyorum. Filmde insan ruhunun dünyaya tekrar tekrar gelme ihtimalini üzerinde duruyor. Ya geliyorsa? Geliyorsa nasıl geliyordur? Eğer geliyorsa biz bunu nasıl anlarız? Gibi bir yerden konuya yaklaşıp bunun üzerine bir yorum getirmişler. Filmin adı I, Origins. Yani aslında filmin adında bir spoiler var. Gözler bize bu konuda bir rehber olabilir gibi bir yerden yaklaşıyor konuya. Etkileyici bir anlatımı var ve gerçekten ama gerçekten izledikten sonra bir süre düşündürüyor. Bana da bu filmi başkası önermişti. Piyano hocam önermişti. Bir derste söylemişti. Ben de dersten sonra izledim ve gerçekten etkilendim. Şimdi ben de size öneriyorum. Şöyle bir şey var. İnsanlar genellikle bir şeyi beğendiklerini söyledikleri zaman hep şöyle yapıyorlar. Ben bunu beğendim. Aa bu çok güzel. Şöyle güzel, böyle güzel. Ben size ufaktan da beğenmediğim bir şey söyleyeceğim filme ilişkin. Tabii ki film yaparken şu şey. Film yaparken şey çok zor. Süre çok kısıtlı ve vermek istediğiniz mesajı, o karakterin nasıl birisi olduğuna ilişkin mesajınızı ve ana mesajınızı kısıtlı bir sürede vermeniz gerekiyor. Bu sebeple bazen filmlerde bazı hatlar çok keskin oluyor. Mesela karakter geçişleri çok keskin oluyor. Ya da bir karakterin bir özelliği varsa ve bu belirtilmek isteniyorsa fazla göze soka soka belirtiliyor. Bu filmde de bir bilim insanı
abimiz var. Ve bu kişinin bilim insanı olması, çok materyalist olması bizim gözümüze sokuluyor sahnelerde. Yani benim yorumum bu. Eğer izlerseniz, bence siz de bunu fark edeceksiniz. Yani, böyle, özellikle diyaloglarda o kişinin fazla materyalist olmasına o kadar değinilmiş ki bazı noktalarda. Hani, karşısındaki kişi öyle değil ama o çok materyalist. Çok her şeyin kanıta dayalı olmasını savunan bir insan ve bütün diyaloglarda buna değiniliyormuş gibi bir his var ve bence bu gözü rahatsız ediyor, doğal durmuyor. Çünkü hayatın doğal akışında insanların üzerine kod yazmayız ve o insanlar sürekli onu yansıtmazlar. Bazen bazı şeyler olur. O kişi de ilhamlı görünebilir. O kişi de düşünceli görünebilir. O kişi de ne bileyim, "Ya, vardır bu işte de bir hayır." falan diyebilir diye düşünüyorum. Ama bu adam sürekli kantitatif verilerle konuşan birisi ve bence bu biraz gözü yoruyor, biraz yorucu oluyor. Onun dışında filmin sonu, söylemeyeceğim filmin sonunda ne olduğunu ama bazı noktalarda böyle olmamalıydı dedirtiyor. Bazen de diyorsunuz ki en iyi böyle olurdu çünkü seyirciye bırakılmış nasıl yorumlanması gerektiği. Yani filmin sonu insana biraz karışık hissettiriyor. Ama yine de benim bu filme puanım 10 üzerinden 9 falan. Yani, hani, gerçekten iyi. Şiddetle izlemenizi öneririm ve garanti ediyorum izledikten sonra sizi kesinlikle düşündürecek. En azından alıp, böyle, kafanızın içinde, böyle, bazı şeyleri düşünüp sorgulamanıza sebebiyet verecek bir film olacak diye düşünüyorum. Ki bence filmden zevk almanın en iyi yönlerinden bir tanesi de bu. Hadi ben de izleyeyim. Videodan sonra beraber izleyelim. Sonra yorumlarda buluşalım. Nasıl geçti? Gerçekten beğendiniz mi? Ve benden başka film önerisi ister misiniz? Hepsini tartışalım. Bir sonraki videolarda yeniden burada görüşelim o zaman. Hoşça kal.